orada hak ettiği değeri görmediğini düşünüyor Orkun. Dolayısıyla burada Orkun'un bir tepkisi var. Hem hocaya hem de kulübe. Biliyorsunuz benzer tepki zamanında Talisca'da vermişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Talisca'da çok problem yaşamıştı kulübünde ve ben ayrılmak istiyorum demişti. Benzer bir durum, tabii onlar biraz daha farklı durumlar ama kulübe tepki anlamında sadece hocaya değil, ben kulübe de biraz tepkisi olduğunu düşünüyorum Orkun'un ve o yüzden de iş kopma noktasına geldi. Benfica'nın kampı var ve Orkun'un o kampa katılmama ihtimali de bayağı yüksek sesle konuşuluyor. Çünkü Orkun gerçekten de şu anda sanki ipleri koparmış vaziyette. Değişir mi bu? Bilmiyoruz. Yaşayıp göreceğiz ama burada tabii ki bir belli başlı bazı net kopmaları olduğunu ve net bilgileri az sonra sizlerle paylaşacağım. Gösterdiği sert bir tavır var kulübüne karşı, hocasına karşı. İşin burada en garip tarafı Benfica'nın çok büyük bir para verip bu yaşananlardan sonra Orkun'un ayrılmasına yavaş yavaş sıcak bakmaya çalışması. Yani normal şartlarda Orkun'la ayrılık vesaire düşünmüyordu Benfica kulübü ama iş biraz bu noktaya gelmiş vaziyette. O yüzden de Orkun'la ayrılık, Orkun'un gelme ihtimali, Orkun'un Benfica'ya veda etme ihtimali daha doğrusu bir anda yükselmiş vaziyette. Bu bayağı Beşiktaş, Benfica tarafında konuşulan bir şey ve Orkun bırakmazlar kardeşim. Orkun'un meselesi artık bitmiş vaziyette. Benfica'da Orkun'la ayrılmayı, Orkun'un tabii tavrından dolayı Orkun'la ayrılmayı Benfica'da göze almış durumda. Gelen bilgiler o yönde. O yüzden de iş artık başka bir noktaya geldi. Tabii ki bu gelişmeler doğrultusunda hem Orkun'un Benfica'ya tavrı hem Benfica'nın tamam o zaman biz de yokuz demesi, biz de o zaman ayrılmaya okeyiz demesi işi biraz başka noktaya getirdi Beşiktaş, şimdi Benfica cephesinde. Şimdi Beşiktaş'ın ilgisi yeni değil. Onu bir söyleyelim. Feyenoord zamanında Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Daha öncesinde Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Benfica'ya giderken de ilgisi vardı. Beşiktaş'ın her zaman listesinde olan 3-4 yıldır hep Orkun'la ilgili alalım, almayalım, alır mıyız, alabilir miyiz diye zaten ilgilendiği ve Beşiktaş'ta temasta, Beşiktaş'ın işte Orkun'un ailesiyle temasta olan bir kulüp Beşiktaş. Yani Beşiktaş bir anda Orkun kavga etti, hadi ben de gireyim devreye falan, öyle bir durum yok. Orkun'da zaten Beşiktaş genel olarak 3-4 sezondur hatta temas halinde ve acaba olur mu diye oraları yokluyor. Burada tabii ki en önemli nokta Orkun'un fanatik Beşiktaşlı olması. Şimdi bunu söylerken biraz es verdim. Niye es verdim? Çünkü ben açıkçası futbolcuların takım tutma işine çok fazla inanan biri değilim. Yani futbolcu parasına bakar kardeşim. Futbolcu burada hani çok da şey yapmaz. Ne derler? Hani orada parası neyse ona bakar. Çok da kasmaz. Kim çok parayı verirse onu tercih eder. Kim çok para veriyorsa ona gider. Evet ölümüne şunu seviyorum der ama sonuçta neticede parayı gördüğü zaman gider. Normalde budur. O yüzden de hani Beşiktaşlı diyorum ama biraz daha frene basa basa demek istedim ama Orkun'un durumu böyle değil. Yani %95 futbolcular para odaklı devam eder hayatlarında. Bu da için nedir? Yani bununla ilgili ben eleştirmem. Bu hayatta bunlar var. Futbolcular böyledir. Futbolcular haksız değildir bu arada. Kim fazla parayı verirse ona göre ama %95 böyledir. %98 böyledir. Orkun böyle değil abi. Orkun başka bir model bir isim. Yani garip gelecek. Bunları söylemeyi çok sevmem. Çünkü hep şunu söylerim. Profesyonel hayat kim parayı verirse ona giderler. Gayet normal falan derim ama Orkun'da bir normal olmayan bir Beşiktaşlı olma durumu var. Hem Orkun'da hem de ailesinde. Çok fanatik bir Beşiktaşlı bir aileden bahsediyoruz. Sert, gerçekten fanatik bir Beşiktaşlı aileden bahsediyoruz. Diğer takımların ilgisi olduğu zaman Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyoruz, teşekkür ederiz diyen, nazikçe onları reddeden, asla işte Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi kıran, küçümseyen sözler söylemeyen ama neticede Beşiktaş odaklı olan bir aileden bahsediyoruz. Beşiktaş'ı çok seven bir aileden bahsediyoruz. Maç günleri formasını giyip, Beşiktaş formasını giyip televizyon başına geçen bir aileden bahsediyoruz. O yüzden de hayallerinde de her zaman Orkun'un Beşiktaş'ta oynaması var. Orkun da bu model bir isim. Portekiz buradan 4,5-5 saat. Portekiz öyle hani gideyim bir saat gideyim görüşeyim falan denilen bir yer, uzak bir yer. Avrupa'nın en uzak, en uç noktası Portekiz. O yüzden de yani başkanın oraya gitmiş olması, öyle sıradan bir görüşme için ben başkanın, Beşiktaş başkanının sıradan gideyim görüşeyim, hadi olmazsa geri döneyim diyeceğini sanmıyorum. Birebir görüşmek güçlü bir isteği gösteriyor. Yani Beşiktaş başkanının, Serdar Adalı'nın güçlü bir isteğini gösteriyor. Çünkü dediğim gibi öyle bir saatte atla uçağa git gel değil. Uzak bir yolculuk ve Portekiz'e gitti. Şimdi bugün
görüşme var ve büyük bir ihtimalle başkanın yarın dönme ihtimali konuşuluyor ama bu görüşme bu geceye de sarkacak gibi gözüküyor. Masada çeşitli opsiyonlar var. Kiralama bunların en başında. Yani bu standart bir kiralama olabilir arkadaşlar. Orkun'u Beşiktaş bir yıllığına herhangi bir opsiyonu olmadan kiralama ihtimali var. Masada konuşulan ihtimallerden biri bu. Çünkü Beşiktaş bu sene kadroyu, seviyeyi yukarı çekmek istiyor. Taraftarın da çok fazla istediğini başkan biliyor. Başkanın bu taraftar reaksiyonundan da biraz etkilendiğini ve hoşuna gittiğini, mutlu olduğunu da söyleyelim. O yüzden de Beşiktaş taraftarı bu yoğun isteğinin de kulübü ben harekete geçirdiğini düşünüyorum. Önce Can gitti, Beşiktaş'ın bu transferlerde görevli. Arkadaşımız, kardeşimiz o gitti. Daha sonra başkan gitti oraya ve masada opsiyonlar var. Kiralama bunların başında. Standart bir kiralamadan bahsediyoruz. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal zorunlu bir satın alma ihtimali de konuşuluyor. Nedir o? Rakamları söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama burada çeşitli formüller var. Bu formüllerden biri büyük bir kiralama bedeli verip yani yıllık Benfica'ya 5 milyon euro verip peşinden gelecek sezon zorunlu opsiyon 25 milyon euro vermek gibi bir seçenek konuşulduğu söyleniyor. Bunların hepsi birer iddia çünkü bunların hepsi Portekiz tarafından geliyor. Beşiktaş Başkanı bununla ilgili sadece söylediği şey evet tabii ki bu oyuncuyu almak isteriz diyor ama bu tip detayları başkan vermiyor. Ama bunlar Portekiz tarafından gelen detaylar. Yani masada 5 milyon kiralama, sezon sonu 25 milyon euro zorunlu opsiyonda o masada konuşuluyor olabilir. Bu Benfica tarafından gelen bilgiler. Şimdi burada Beşiktaş'ın Getson'u da işin içine katma ihtimali elbette var. Çünkü Getson'un yarısı Portekiz kulübünde ve Portekiz kulübü bu Getson'un yarısı için istediği rakam 10 milyon euro. Şimdi bunu istiyor olması önemli. Zaten önceden bir 6 verilmiş vaziyette. 10 milyon istiyorlar. Beşiktaş burada Getson'dan vazgeçip Getson formülünü ortaya koyup yani az önce bahsettik ya 5 milyon kiralama, 25 zorunlu satın alma olmayabilir. 5 milyon kiralama, Getson'un bonservisini ver 10 milyona sen ver. Sen ondan almak istiyordun. Sen ver, sen bunu ona say. 10 milyon Getson, 15 milyon zorunlu da olabilir. Burada o yüzden bu gece birçok pazarlığın, birçok formülün masaya konacağı bir yerden bahsediyoruz. O yüzden bu rakamlar Benfica tarafından geliyor. Yani yarın öbür gün tabii ki 25 deriz, 20 olur, 18 olur. Başkan bu pazarlıkları yapıyor ama Portekiz tarafından gelen bilgiler bu yönde. O yüzden de Beşiktaş burada oyuncu ile ilgili ciddi bir isteğini göstermiş vaziyette. Getson'un da bu işin içinde olduğunu söyleyeyim. Çünkü Getson'la ilgili de Benfica da şunun farkında. Getson'u Rusya'dan 25 plasa isteyen kulüpler var. 25, 26, 27 o civarlarda isteyen kulüpler var. Yani onlar da Getson'u alıp iyi paraya satabilirler. Veya Beşiktaş burada bir operasyon yapıp Getson için 10 verip 28'e satıp oradan gelecek 18'de Orkun'u bir şekilde finanse edebilir. Yani Beşiktaş çeşitli formüller üzerinde çalışıyor ve bunları Benfica'ya sunmuş vaziyette. Beşiktaş çok ciddi şekilde masada.